Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok pratik bir boyunluk modeli göstereceğim. Böyle hem kışın kabanlarla, paltolarla kullanmak için uygun, hem de daha ince ipliklerle örüldüğünde hoş bir giysiler üzerinde hoş bir aksesuar olarak kullanılabilecek bir model. Evet arkadaşlar, kullanacağım iplik bu şekilde. Biraz kalın bir iplik. Bu Naco Pırlanta'dan, Alize Cotton Gold'dan filan biraz kalın. Hani o ipler çok kullanıldığı için hani genel ölçüsünü, kalınlığını anlatabilmek adına kullanıyorum. Şöyle %25 de yün içeriyor. Boyunluk olduğu için hani bir miktar yün içermesi iyi olur ısıtmak için. Evet, bu ipin kalınlığı şöyle, 100 gramı 180 metre. Yani ip alacağınız zaman e, 100 gramı 180 metre ya da bu metraja yakın bir iplik alırsanız aşağı yukarı aynı kalınlıkta bir iplik olur. Evet. Şimdi 4 numara şişle başlıyoruz arkadaşlar. 4 numara. Evet. Şimdi bu yetişkin için boyunluk olacak. Şöyle 100 ilmekle başlıyorum. Misinalı şişle de örebilirsiniz. Misinalı şişle örünce dikişsiz olarak örebilirsiniz. Ben misinalı şişi çok rahat kullanamadığım için bu düz şişlerle daha rahat ördüğüm için böyle yapacağım. Ve benimki arkadan dikişli olacak. Misinalı şişle örerseniz tamamen dikişsiz olur. Evet. Şimdi 100 ilmek başlıyorum. 2 ters, 2 düz olacak şekilde. Siz isterseniz bir ters, bir düz de örebilirsiniz. Başlayalım. 3, 4, 5. Evet. 100 ilmek atıyoruz. Evet. 100 ilmeğimi şişime attım. Hemen şuradan düğümlüyorum. Sökülmesin diye. Evet. Şimdi başlıyoruz. 2 ters, 2 düz örmeye. 1 2 ters, 1 2 düz, 1 2 ters, 1 2 düz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geliyorum. 2 ters, 2 düz şeklinde. Evet. Şimdi diğer sırada yine iki tersin üstüne ters, düzün üstüne düz örerek, evet bunlar tersti, ters örüyorum. Şimdi düz örüyorum 2 tane. Bakın böyle 2 tane ters çevirdim. Burası düzdü. 2 tane düz. Evet. Bu şekilde 2 ters 2 düz 15 santim kadar öreceğiz dümdüz. Evet arkadaşlar, 15 santim kadar 2 ters 2 düz 4 numara şişle ördük. Şöyle göstereyim. Bakın 15 santim ördük. Şimdi şöyle boyunluğun toplam uzunluğu 22 santim olacak. 15 santimi 4 no şişle ördük buraya kadar. Şimdi 4,5 numara şişe geçeceğiz ve şöyle gördüğünüz gibi 3 santim 4,5 no şişle öreceğiz. Evet, 4,5 numara şişe geçiyorum. Şuraya bir işaret koyalım. Evet, işaretimizi koyalım. Bu noktadan itibaren 3 santim 4,5 no şişle öreceğiz. Aynı şekilde 2 ters 2 düz örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi ters ilmekteyiz. 1 2
1 2 evet. Örgümüze devam edelim. Arkadaşlar 4,5 numara şişle 3 santim ördük. Şöyle bakalım. Evet. 3 santim ördük. Şimdi yine şiş değiştiriyoruz. Bu kez 5 numara şişe geçiyoruz. Bu sefer de şemada göstereyim. 4 santim öreceğiz. 5 no şişle 4 santim. Evet, 5 no şişe geçtim. Örmeye başlayalım. Evet, bu noktaya işaretimizi koyalım. Şöyle. Evet. Örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 5 numara şişle de şöyle 4 santim ördüm. Toplam 22 santim oldu. Şöyle bakalım. Evet, 22-22,5 santim civarında örmüş olduk. Evet, şimdi keseceğiz. Şu uç kısmının volanlı olması için şöyle bir kesim yöntemi kullanacağım. Evet, tığımı aldım. Şöyle kalın bir tığ kullanıyorum. 7 numara. Rahatça omuza doğru açılabilmesi için kestiğimiz kısmın böyle yapıyorum. Evet, bu ilmeği aldım. Zincir çekiyorum bir tane. Sonra diğer ilmeği alıyorum. Kıstırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra diğer ilmeği alıyorum. Kıstırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer ilmeği alıp bir zincir çekiyorum. Burası bu şekilde oluyor. Bakın. Yani kasmamış oluyor. Şöyle alıyorum. Pardon, zincir çekmeden aldım. Bir zincir çekiyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Kapatıyorum. Evet. İlmeklerimizi bu şekilde kapatalım. Evet, kesme işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle volanlı bir şekil oldu. Bu kesme yöntemini böyle etek ucunu kestiğiniz bütün örgü işlemlerinde kullanabilirsiniz. Böyle volanlı bir görüntü almak istediğiniz, ister düz örgü olsun, ister lastik, ister modelli, bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi uç kısmına yine bir tığ işi çalışması yapacağız. Ama onun öncesinde şöyle ipimi bir miktar uzun bırakıyorum. Evet, bir miktar uzun bıraktım. Kesiyorum. Şimdi yan kısımları birbirine dikeceğim. Tabi misinalı şişle ördüyseniz dikmenize gerek yok. Zaten boru şeklinde olacaktır. Ama şimdi iki şişle örmenin de şöyle bir avantajı var. İsterseniz bu kısma, şuraya burayı dikmek yerine düğme de yapabilirsiniz. Düğme ilik. Dolayısıyla yakaya takıldığında şöyle polo yaka gibi açılma imkanı da olur. Evet. Evet, ipimi örgü iğnesine geçirdim. Şöyle kenarlarından dikiyorum. Sırayla bakın böyle ilmekleri alarak
dikiyoruz. Karşılıklı ilmekleri alarak. Evet, dikelim şuraya kadar. Evet, kenar kısmını diktik, bakın şöyle. Evet. Şimdi bu uç kısmı için bir çalışma yapacağız. İstediğiniz modeli uygulayabilirsiniz uç kısmında. Evet, şimdi kenar yapımına başlayalım. Evet, şimdi şu delikten başlıyoruz. 2 kere doladım. 1-2 delik atlıyorum üçüncüye. 1 2 3 4 de çekiyoruz. 2 doluyoruz. Aynı yere 1 2 3 4 de çekiyoruz. 7 tane trabzan olacak bu şekilde. Evet. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Yine 1 2 atlıyorum. Üçüncüye kıstırıyorum. Yine aynı şekilde 2 doluyoruz. 1 2 atlıyoruz. Üçüncüye 4 de çekiyorum. 1 2 3 4. Aynen bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, boyunluğumuz tamam. Şöyle bakın. Çok tatlı oldu. Evet. Eğer erkek giysileri için yapıyorsanız buraya normal düz bir trabzanda yapabilirsiniz. Hani böyle dilimli süslü bir uç yapmak yerine. Evet. Bir yumaktan da şu kadar bir şey kaldı. Şimdi buna buhar ütüsü uygulayacağım arkadaşlar. Şu uç kısımların daha düz durması için. Buhar ütüsünün nasıl yapıldığının videosu var kanalımda. Örgülere buhar ütüsü nasıl yapılır? Onun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Ütüyü değdirmeden sadece buharını veriyoruz. Evet. Şimdi ütümüzü yapalım. Evet arkadaşlar, ütümüzü de yaptık. Boyunluğumuz hazır bu şekilde. Şöyle. Dilerseniz daha ince bir iple böyle normal kazakların, bluzların üzerine aksesuar olarak böyle broş takarak bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Hani soğuktan korunma amaçlı yerine. Evet. E, Şöyle arkasına da bakalım. Evet, bu şekilde arka ortadan dikişli misinayla örerseniz bu dikiş izi de olmaz. Evet, bu şekilde. Evet, diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.